Son zamanlarda her yerde gördüğüm, gerek olsun arkadaşlarım izlerken, gerekse TikTok, Instagram editlerinde gördüğüm Gaddar dizisini merak edip ben de izlemeye başladım ve videosunu yapmak istedim. Hızlıca size dizide olanları anlatacağım. Kendi düşüncelerimi söyleyeceğim ve insanların yorumlarına bakacağız. Ben kendi halime video yapan biriyim. Benden Murat Soner gibi eleştiri bekleyenler şimdiden videoyu kapatabilir. Umarım video hoşunuza gider. Abone olursanız da çok sevinirim. Sayın YouTube, birazdan anlatacaklarım, göstereceklerim hepsi dizi. Gerçek değil. Gerçek değil. Dizi. Öncelikle dizimizin ana karakteri Çağatay Ulusoy abim Dahan isimli bir rolle bizi karşılıyor. Her Türk genci gibi askere gitme vakti geliyor. Otogarda arkadaşları onu askere uğurluyor. Kız arkadaşıyla vedalaşıyor ve abimiz askere gidiyor. Askerliğinin bitmesine az kala askerdeki devrelerinden biri gazetede bir tane mankene bakıyor. Birden Dahan abimizin sevgilisi Aydan'ın adını söylüyorlar. Abimiz hemen gazeteyi alıyor ve bir bakıyor kendi sevgilisi güzellik yarışmasında. Dahan abim de sonra güzel bir dille çocuğu uyarıyor ve hemen sevgilisini arıyor. Kadın bu fotoğraf ne? Benden izinsiz yarışmaya mı katıldın deyip ayrılıyor. Murat Soner abimin de dediği gibi vatan sevgisinden değil de kız arkadaşından ayrıldığı için askerde kalmaya karar veriyor. Askerlik sırasında bayağı zorluklar yaşıyor. Arkadaşını falan kaybediyor. Daha sonradan izne dönüyor. İzinden döner dönmez devresi Samet ile karşılaşıyor. Arkadaşına eski sevgilisi Aydan'ı soruyor ve taşındıklarını öğreniyor. İnsan bir eve dönmüş anasını babasını ziyaret eder. Direkt gidip kız arkadaşının evine bakıyor ama çoktan taşınmışlar. Bir anda karakterimiz geldiği zaman hiçbir şeyi yerinde bulamıyor. Her şey karman çorman olmuş. Onu askere uğurlayan tüm arkadaşları mafya işlerine, kötü yollara bulaştığını öğreniyor. Ailesinin de tamamen dağılıp sorunlarla dolu olduğunu öğreniyor. Bu arada iki karakterimiz daha var. Biri müdür, diğeri de onun yandaşı Kurt. Bunlar Çağatay Dahan abimizi kaçırıyorlar. Diyorlar ki al bu çantayı, içinde para var, sana vereceğimiz adamı öldüreceksin diyor. Dahan abimiz de tabii ki git diyor. Bu arada Dahan'ın askerlik arkadaşı olan Samet de valilik yapıyor. Çalıştığı bir gün lüks arabalardan birini yanlışlıkla çiziyor. İşten kovuluyor. Çocuğum var, eşim var, ne yapacağım, para lazım derken müdür bey geliyor, Dahan abimize yaptığı teklifi Samet abimize yapıyor. Samet abimiz bakıyor, çocuk aç, hanım evde bekliyor, kira var. Tamam olur diyor bu sefer bu. Dahan abimize gidiyor. Samet kabul ettiğini duyunca tabii deliriyor önce. Samet de diyor ki gel kanka bana yardım et ya, sen bir şey yapmazsın diyor. Tabii kabul etmiyor başta ama başına bir iş alacağı için Samet'le beraber gidiyor. Samet vuracağı kişiyi tam vuracakken kardeşi gelip onu vuruyor maalesef. Samet abimiz orada ölüyor. Dahan da onu kurtaramadığı için üzülüyor tabii. Adamın kardeşini öldürüyor ama adam ölmüyor. Hatta adam baya ölmüyor. Murat Soner abimin yine videosunda söylediği gibi yani adam bildiğiniz ölümsüz. Yani sonuçta dizi deyip fazla detaylara takılmamak lazım bence. Tabii adam ölmeyince Samet abimiz de paraları alınca müdür de diyor ki ya benim paramı verirsin ya da birini daha vurursun diyor. Bakıyor Dahan abimizde para yok. Diyor tamam o zaman ben birini daha vurayım. Kimi vuracaksın diyor. Bir bakıyor onu askere uğurlamaya gönderen arkadaşlarından biri. Kötü yollara bulaşmış, mafyalarla çalışıyor. Mecbur gidiyor onu vurmaya. Tam silah elinde evine gizlice giriyor derken taşındığı için onu bulamadığı, aradığı eski kız arkadaşının evinde görüyor. Bir anda içeri düşman olduğu başka mafyalar gelip o adamı öldürüyor. Dahan abimiz de koşuyor Aydan'ı kurtarmaya. Daha sonra da mahalleden birine Aydan'ı emanet edip bir yandan polisler, bir yandan eski sevgilisiyle arkadaşını görüyor. Bir yandan ailesiyle uğraşırken bir de aynı zamanda müdür dediğimiz adam ona yeni öldürecek kişiyi söyleyip duruyordu. Çünkü hala o öldürememişti. Başkası öldürmüştü gelip. Hala borcu vardı müdüre. Geçen bölümde bu arada Samet abimizin müdürden aldığı parayı bulamamıştı ya Dahan. Samet abimizin oğlu para diyor. Diyor bu kirli para. Ben bunu alayım çöpe atayım diyor. Bak sokakta kalacaklar neredeyse. Kirayı zor ödüyor annesi. Çocuk alıyor parayı çöpe atıyor. Evet. Ya bu çocuğa ne kadar sinir olsam da bazen gerçekten çok üzüldüğüm sahneleri var. Onun için fazla bir şey demiyorum. Bu arada ilk yaptığı saçmalık değil bu çocuğun. O öldüremediği adam vardı ya düşmanı. Ona da Dahan abimizin evinin adresini veriyor. Bu adam gidiyor bunların evine. Dahan'ım ben arkadaşıyım bir akşam yemeği yiyelim diyor. Annesi tabii akıllı. İçine bir sürü ilaç koyuyor. Yine ölüyor mu dersiniz? Hayır bu abimiz dediğim gibi ölümsüz. En sonunda Dahan bu adamı müdüre teslim ediyor. Anca öyle ölüyor. Hala ölmemiş de olabilir. Son bölümde çıksa şaşırmam yani. Bu arada Dahan abimizin ailesinden bahsetmedik. Annesi babasıyla konuşmuyor. Küçük kardeşi evden gitmiş. Okulu bırakmış. Dahan abimiz askerdeyken kız kardeşi de Enver isimli kişiyle kaçıyor. İkisi de birbirinden haberi olmadan Dahan abimiz Enver'in bir müşterisini öldürüyor. Enver de bunun peşine düşüyor. Dahan abimiz bir gün bunun evine gizlice girip tam öldüreceği sırada bir bakıyor kendi kız kardeşi hem de hamile.
Akraba olduklarını öğrenince hemen sarılıyorlar. "Oo kayınço ne yaptın?" falan diye sohbet ederken Yağmur da mutluluktan bayılıyor. Hemen onu hastaneye götürüyorlar. Bu arada Enver abimizin babası da evlenmelerini istemiyor. Onun başka biriyle evlenmesini istiyor. Kendi yakın arkadaşının kızıyla evlenmesini istiyor. Bu arada Enver gerçekten de Yağmur'u seviyor. Onca şeyin arasında sonunda Aydan'la neler oldu diye sorma şansını bulan Dahan abim Aydan'ın annesinin kanser olduğunu, zor durumda olduğunu, onun arkadaşının ona yardım ettiğini, aralarında da hiçbir şey yaşanmadığını söylüyor. Dahan abi ayıp ediyorsun ya. Abi kız bir şey yaşanmadı diyorsun, ne olacak yani? Ama Dahan abimiz olanlardan dolayı Aydan'a yüzüne bile bakmıyor. Bu sırada Dahan yeni hedefi müdürden alıyordu. Bu arada öldürdüğü kişiler herhangi bir normal birileri değil. Genellikle kötü insanları öldürüyor. Zorla kadınları çalıştıran bir adamı öldürecekti bu sefer. Ama Enver ondan önce uyanıklık yapıp öldüreceği kişinin ismini öğrenip evine kamera taktırıyor. Amacı Dahan'ı öldürmek değil de hapise attırmak. Enver'in babası bu arada Yağmur'la evleneceğini duyunca deliriyor. Kızı zorla evine bırakıyor. Yağmur'un babası da ilk defa o an hamile olduğunu öğreniyor. Ama Enver onu sevdiği için gidip kızı istiyor. Zorla da olsa içeri girmeyi başarıyor, istiyor kızı. O sırada Dahan'a kamera kayıtlarını izletiyor. Bunu polise yolladığını söylüyor çoktan. Bu bölümde bayağı güzel detaylardan biri de öldürülen taksici abimizi anıp onu da diziye eklemeleri olmuş. İzlerken duygulandıran sahnelerden biriydi. Tekrardan başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin diyelim. Dediğim gibi Aydan gerçekten de Dahan'ı çok seviyordu. Görüntüleri polisten, bu arada bu polis onların arkadaşı, bir şekilde alıyor. Tabi Enver'de de salak değil, kopyası var. Dahan da bir şekilde onun gözünü korkutuyor. Bunlar tabi bu sırada bunları yaparken Aydan'ın tam dizilerdeki o kötü karakteri temsil eden annesi Aydan'la Dahan'ı birbirlerinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Gerçekten dizide izlerken bak elim ayağım titriyor. En sinir olduğum karakterlerden biri net. Enver'in babası evlenmemeleri için her şeyi yapıyor. Gerçekten ne kadar her şey diyebiliriz? Kızı vurdurtacak kadar. Enver'le Dahan birbirlerine olan düşmanlığını bırakıp biri kardeşini, diğeri de çocuğunun annesini, karısını kurtarıyor. Bu arada videoyu eklemeyi unutmuşum. Dahan abim sonradan kardeşini kurtarıyor. Tabi Enver'le birlikte. Enver babasına diyor ki Yağmur benim dünyadaki en sevdiğim insan. Neden onu benden almaya çalışıyorsun diyor. Neden bana düşman gibisin diye soruyor. Babası da çünkü sen de benim dünyadaki en sevdiğim insanı, karımı yani annesini öldürdüğünü söylüyor. Çocukken Enver evde tüfek bulup anne bak tüfek deyip pa diye annesini vurmuş. Tabi bunu hatırlamıyor çocuk olduğu için, öğrenince yıkılıyor bayağı. Bu arada Dahan abimiz onca şeyin arasında ilk defa mutlu oluyor. Veteriner bir kızla tanışıyor. Gerçekten tam liseli aşklar gibi ilk defa güldüğünü görüyorlar. Ta ki kızın babası vefat edene kadar cenazesine gidiyorlar. Bir bakıyor, bu benim dün öldürdüğüm adam değil mi? Evet, şu anlık bu kadar bölümü yayınlandı dizinin ve şunu söyleyebilirim. Normalde ben Türk dizilerini pek fazla seven bir insan değilim. Ama şahsen bunun yeni bölümü yayınlandığında izlemeye devam edeceğim. Gerçekten beğendiğim bir dizi oldu. Yani insanların neden bu kadar çok sevdiğini anladım. Hani bu dünyanın en iyi dizisidir. Bu Kurtlar Vadisi'nden, Ezel'den daha iyidir kesinlikle diyemem. Yani şu an benim gözümde Kurtlar Vadisi ve Ezel dizisine yaklaşabilecek bir dizi yok. Arkadaşlar en azından saçma pavyon dizilerine göre 1000 kat güzel bence. Yani konusu en azından sadece aşktan ilerlemiyor. Umarım diziyi bozmazlar. Benim şu anlık tek korkum o. Şu anlık gerçekten çok güzel. İnsanların yorumlarına baktığımda da zaten olumlu yorumlar olduğunu da görüyoruz. Bu arada ben hani böyle eleştirmen biri değilim. Bu işlerde profesyonel değilim. Bu işlerin ustası zaten var. Örneğin Murat Soner abim zaten videosunu yapmış. Onun videosunu da izledim zaten. O adamın işi zaten eleştirmek olduğu için dizide olan hataları bir bir geçirmiş. Valla bayağı güzel geçirmiş yani. Gaddar'ın kötü insanları sadece öldürüp aslında bir mesaj vermesi çok güzel yani. Dizide gerçekten çok anlamlı mesaj veren sahneler var. Sadece müdürün verdiği insanları mesela öldürmüyor. Sokak hayvanlarını işkence yapan adamı falan da mesela ona da cezasını veriyor. Umarım eksik anlattığım, yanlış anlattığım bir sahne yoktur. Eğer olduysa da kusura bakmayın. Birazcık da insanların ne dediğine bakalım isterseniz. Bakın evet, ben şu an hatırladım. Bunu ben de düşündüm. Dahan'ın babası kumar borcu olan, yani geçim sıkıntısı yaşayan bir aileler. Ama evleri harbiden, yani evin alt katında sandal var ve boğazı açılıyor. Başka ne yazmışlar? Dahan'ın kız kardeşi sahnelerine gelince direkt atlıyorum diyen çok var. Bu şey gibi oldu. Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın babasıyla Ezel dizisindeki bahar sahneleri gibi oldu. İzleyenler ne demek istediğimi anlamıştır, o dizileri izleyenler. Bir de şey yazan olmuş bak, onu da çok fark ettim. Müdürün hayatını gerçekten, müdürle o kurtun hayatını muhtemelen anlatırlar. Yani bence daha detaylı gösterilmesi gerekiyor. Yıllar sonra izlediğim en iyi Türk dizisi diyenler var. Ama ben dediğim gibi hani Türk dizilerinin en iyisi olduğunu düşünmüyorum. Kurtlar Vadisi ve Ezel var. Ama birçoğundan iyidir.
diğer Türk dizilerine göre karşılaştırıp da önyargıyla bakmamak gerekiyor. Bu arada Dexter özentisi falan diyen ya da esinlenmiş diyen çok kişi var. Ama Dexter'ı izlemediğim için bilmiyorum. Bayağı beğenen var ya. Enver ve babası diziyi taşıyor diyen çok var. Enver karakteri nedense çok sevilmiş. Onu da fark ettim. Abi benim bak evet. Ben bir şey unuttum bak. Bu kurt karakteri gerçekten benim de en sevdiğim karakterlerden biri oldu. Abi şu adama bir çubuk krakeri bir sponsor olsun ya. Bir işle uğraşırken arkada dizi akıyor diyenler var. Kesinlikle katılıyorum. Bayağı olumlu yorumlar var ya. Olumsuzları da var tabi. Ama dizinin YouTube'daki izlenme sayılarına da bakınca bayağı insanların da sevdiği anlaşılıyor zaten. Bu veteriner kızını niye diziye eklediklerini falan da saçma bulanlar var. Ben de merak ediyorum hani nereye bağlayacaklar veya Aydan ne olacak çok merak ediyorum. Bu yorum beni güldürdü ya. Belki benim kanalımın diğer videolarıyla pek uyuşan bir video değildir. Belki eksiklerim olmuştur ama sonuçta ben bunu meslek olarak değil de hobi olarak yapıyorum ve böyle bir video yapmak istedi canım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi kesinlikle bekliyorum. Yorumları okuyacağım. Ayrıca de son videoma gelen güzel yorumlar için de hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.